Daha önce ağrı ile ilgili videomda ağrının bir doku yaralanmasının göstergesi olduğunu ve bizi korumaya çalıştığını anlatmıştım. Doku yaralanması olmadan ağrı olmaz mı? Tabii ki olur. Çoğunlukla da bunlara kronik ağrı deriz. En sık karşılaştığımız kronik ağrı sebebi ise fibromiyaljidir. Fibromiyalji, hayat kalitesini düşüren kronik, yaygın ağrı, yorgunluk, uyku bozuklukları ve eşlik eden birçok semptomlarla giden bir rahatsızlıktır. Toplumun %2 ile 4'ünü ilgilendirir. Yani hiç de az değildir. Tanı kriteri olarak 3 aydan uzun sürmesi beklenir. Fibromiyalji varlığında yeteri kadar uyuduğunuzu düşünmenize rağmen halen daha yorgun hissedersiniz. Bayanlarda 2 ile 3 kat sıktır. Şikayetler fiziksel travma, enfeksiyon veya belirgin stres sonrası başlayabilir. Fakat bazen hiçbir başlangıç noktası olmadan yavaşça zaman içinde de gelişebilir. Fibromiyalji hastaları ağrıya karşı aşırı duyarlıdır ve beyinleri ağrıyı normal insanlardan çok daha farklı algılar. Yıllarca sürse de kalıcı bir sakatlık bırakan bir rahatsızlık değildir. Bayanlarda romatoid artrit gibi enflamatuar bir hastalığın varlığında, ailede başka bir üyede de fibromiyalji varlığında, uykusuzluk problemlerinin olduğu, depresyon veya anksiyete gibi bir hikayenin varlığında, fiziksel olarak aktif olmayanlarda, spor yapmayanlarda ve şişmanlarda daha sık görülür. Kliniğe gelen hastaya ne şikayetiniz var dediğimde her yerim ağrıyor cevabı ilk önce fibromiyajiden şüphelendirir. Bu hastalarda gerçekten tüm vücutta yaygın ağrılar vardır. Aşırı yorgunluk, uykuya dalmada zorluk, hafıza ve bir konuya konsantre olmada zorluk, ayak ve ellerde uyuşukluk ve elektriklenme ile baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, çene ağrısı, ishal gibi bir dizi şikayetle birlikte vardır. Hastalar en sık halk arasında kulunç denilen sırt boyun ağrısından şikayet ederler. Buradaki ağrı çoğunlukla boyuna ve ense köküne, sırttan aşağıya bele kadar, kola ve omuza vurur. Şikayetlerin bu haliyle bir boyun fıtığı olmadığını netleştirmek gerekli olabilir. Hastanın boyun fıtığından farklı olarak kuvvet kaybı yoktur. Şikayetleri uzun süredir vardır. Uyku düzensizlikleri, kaygı, depresyon gibi eşlik eden şikayetleri vardır. Bütün gece uyumuş olmasına rağmen hastanın tabiriyle sanki hiç gözünü kırpmamışçasına yorgunluk ve bitkinlik eşlik eder. Fibromiyajinin kronik yorgunluk sendromu, depresyon ve huzursuz bağırsak sendromuna eşlik etmesi nedeniyle son zamanlarda popüler olan bağırsak-beyin ekseninin bunda etkili olabileceği ile ilgili şüpheler var. Bağırsak bakterilerinin fibromiyajda bir rol oynayabileceği fikri, fibromiyalji için potansiyel tedaviler olarak probiyotiklere ve diyete ilgi duyulmasına da neden oldu. Probiyotiklerin huzursuz bağırsak sendromu, kronik yorgunluk sendromu ve depresyon sendromlarını iyileştirdiği ve ayrıca romatoid artritli hastalarda iltihap varlığını gösteren laboratuvar testlerini azalttığı gösterilmiştir. Yine de fibromiyaljide probiyotiklerin faydalı olup olmayacağı açısından daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bir çalışmada hastaların fibromiyalji tanısı konana kadar ortalama 2 yıllık gecikme yaşadığı ve ortalama 4 hekime gittiği bildirilmiş. Bu hastalarda çoğunlukla ağrının sebebi olarak organik bir rahatsızlık aranır. Birçok sisteme ait şikayetleri olduğundan gerçek bir patolojiyi atlamamak çok önemlidir. Bu yüzden hekiminiz öncelikle ağrıya sebep olacak fiziksel bir problemin olmadığını anlamak için size şikayetlerinizi sorar, süresini sorar. Fibromiyalji tanısını koyduracak hiçbir test ve görüntüleme yöntemi yoktur. Hastanın şikayetleri, süresi ve yerine göre altta yatan organik bir problem olmadığı netleştirildikten sonra fibromiyalji tanısı konabilir. Yani yapılan laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri fibromiyalji dışında bir hastalığınız olmadığından emin olmak için yapılır. Muayenede tipik ağrılı noktalar tespit edilmeye çalışılır. Şüphede kalındığı takdirde bir romatoloji hekiminin herhangi bir romatolojik rahatsızlığınız olmadığını netleştirmesi gerekli olabilir. Fibromiyalji kronik bir rahatsızlıktır. Tek bir ilaçla bütün problemleri bir kerede söküp atmak imkansızdır. Bu rahatsızlıkta psikolojik durumun da etkisi olduğundan hayattan stresi mümkün olduğunca uzaklaştırmak faydalı olacaktır. Altta yatan bir uyku bozukluğu, kaygı, depresyon varsa psikiyatristler tarafından uygun ilaçlar ile bu problemin çözülmesi daha hızlı sonuç almanızı sağlar. Bu hekimler tarafından uygulanabilecek davranışsal tedavilerin de faydası vardır. Halk arasında kulunç ağrısı olarak da tarif edilen sırt ağrısı için sıcak uygulama, masaj, kupa çekme faydalı olabilmektedir.
Bunun dışında çok ağrılı olan zamanlarda ağrılı bölgenin içine lokal anestezik enjeksiyonu, hatta boş iğne ile ağrıyı tetikleyen noktanın uyarılması geçici süreyle de olsa ağrınızı azaltır. Akupunkturun da faydalı olduğu ile ilgili yeterince kanıt var. Egzersizin tüm fibromiyajili hastalarda hastanın hayat kalitesini arttırdığı, ağrıyı azalttığı, uyku, depresyon ve anksiyeteye ait sorunları çözdüğüne dair kanıt olduğu için tüm hastalara egzersiz öneriyoruz. Yürüme, yüzme veya yoga gibi düşük yoğunluklu egzersizler en uygundur. Dengeli ve sağlıklı bir diyet programı ile hem fazla kilolardan uzaklaşmış hem de bağırsaklardan kaynaklanan bağırsak-beyin ekseninin düzene sokmuş olursunuz. En iyi tedavi yöntemi ise olabilecek tüm seçeneklerin aynı anda uygulanması diye düşünüyorum. Ağrısız, mutlu, sağlıklı günleriniz olsun.